Merhabalar dostlar, ben Matnela. Artık gerçek hayattan bile gerçekçi oyunlar var. Bunu herkes biliyor. Hatta bunlar artık böyle üstün bilgisayarlardan falan çıkıp cebimizdeki telefonlara kadar taşındı. Yani o cebimizdeki küçük telefonlarda gözümüzde gördüğümüz kadar gerçekçi oyunlar oynayabiliyoruz artık. İşte bugünkü videomuzda da en efsane grafiklere sahip tam 8 tane oyun var. Aynı zamanda bizim taktiği bilirsiniz. Bu oyunlar sadece böyle grafiği güzel ama geriye kalanı çöp oyunlar değil. Hepsinin grafiği olsun, sesi olsun, oynanışı olsun, hikayesi olsun çok güzel harmanlanmış ve özenle seçilmiş 10 numara oyunlar. Ve kankiler şunu da hatırlatayım. Daha önceden bizi izleyenler bilir ama daha önceden bizi izlemediyseniz bu seriden yani en iyi grafikli oyunlar serisinden bayağı bir yaptık. Hatta sadece arabalar özel falan filan da yaptık. İşte çok yaptık ve videolara aynı oyunları koyamayacağımız için kanalımızda onlarca 10 numara grafikli oyunlar var. İsterseniz onları da inceleyip çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Ve bir de Discord grubunun linki aşağıda yorumlarda olacak. Oradan katılabilirsiniz. Ha bir de bu arada arkadaşlar bu oyunlar çok yüksek grafikli oyunlar olduğu için bazı telefonlarda kaldırmayabiliyor. Bunun anlamını en iyi yolda girdiğiniz Google Play'e baktınız, oyun yok. Büyük bir ihtimal oyunu kaldırmadığı için size göstermiyordur. Ama emin olmak için Google açıp oyun adını ve yanına bir tane de Google Play yazıp tıklarsanız en üstte zaten oyunun adı ve Google Play bağlantısı çıkacak. Ona tıklayınca zaten göreceksiniz oyunu kaldırıyor mu kaldırmıyor mu ne durumda olduğunu size adam zaten söyleyecek. Neyse daha fazla uzatmayalım, hemen videomuza geçelim. Marvel Future Revolution. Marvel oyunlarını bilirsiniz zaten. Özellikle bilgisayarda çok çeşitli oyunları vardır böyle dövüş falan filan. Bu oyunda tam bir bilgisayar oyunu kıvamında bir mobil oyun olmuş. Oyunda hikayeye göre gidiyorsunuz. Yani bazen dövüş falan yapıyorsunuz. Bazen böyle hikayeleri izliyorsunuz. O şekilde gidiyorsunuz. Ve isterseniz bu ara sahneleri geçebiliyorsunuz veya da kalabiliyorsunuz bu ara sahnelerde. Aynı zamanda hikayeye bağlı olarak bütün karakterleri de kullanabiliyorsunuz. Ve bu karakterlerin de toplam 6 tane skill oluyor. Biz gelelim grafikler konusuna. Asıl konumuz grafikler olduğu için. Oyunda bir grafik var abi. Efsane. Hem çevre grafikleri falan filan güzel, oyunun savaş grafikleri falan filan güzel. Hem de bunlar oldukça net grafikler. Zaten oyunun grafikleri bu kadar yüksek olduğu için de çok yüksek telefonlar istiyor. Aynı zamanda oyunda skill'leri kullanırken ki o animasyonlar falan filan ve savaştan ara sahneye geçiş, ara sahneden savaşa geçiş 10 numara 5 yıldız. Ve oyunda hikayeye göre ilerlemenize rağmen aynı zamanda oyuncularla savaşma falan bölümü de var. Aynı zamanda bu hikayeyle ilerleyen bir oyunda değil, bir açık dünya oyunu olarak da geçiyor. Çünkü diğer oyuncularla da savaşabiliyorsunuz bu oyunda. İsterseniz de hikayeye göre karakterleri de kullanabiliyorsunuz. Diğer oyuncularla savaşma bölümünde birazcık sıkıntılar var diyorlar. Uzun süreli oyuncuların değişine göre oyunda birazcık pay to win'lik de var yani bu diğer oyuncularla savaşma bölümünde. Neyse oyunun sistem gereksinimlerine gelelim. Oyun zaten konsol kalitesinde bir oyun olduğu için yüksek özellikli telefonlar istiyor. Hatta bunlarda bile bazen kasabiliyor o derece. Hadi diğer oyunumuza. Dead by Daylight. Arkadaşlar ikinci oyunumuz da birazcık yüksek telefonlar isteyen oyun oldu ama birazdan daha düşük telefonlar isteyen oyunlar da gelecek. Neyse hemen oyunumuza bakalım. Bu oyunun oynayışı şu şekilde 5 kişi tarafından oynanıyor, bir takım oyunu. Bu 5 kişinin bir tanesi katil, geriye kalan 4 kişi de orada mahsur kalmış kişi. Bu katil olan da bu mahsur kalan insanları öldürmeye çalışıyor. Tabi bu insanlar da boş durmuyor. Jeneratörler var bazı. Onları yapıp kaçmaya çalışıyorlar. Jeneratörler yapınca zaten kapılar açılıyor. Kapılardan falan kaçıyorsunuz. Ve şöyle bir sistem var. Eğer ölürseniz oyununuz bitiyor. Yani bu adadan sadece 4 kişi çıkacak. Hepsi çıkacak diye bir kural yok. Bazen tüm arkadaşlarınız ölüyor, tek siz çıkabiliyorsunuz. Bazen 3 kişi çıkıyor, bazen 2 kişi çıkıyor, belli olmuyor yani. Oyun skill bakımından da hem katilin hem de adamların kendine özel skillleri var. Katilinki genelde saldırı amaçlı, adamlarınki de genelde kaçmak amaçlı oluyor bunlar. Oyunun grafiklerine bakacak olursak hem ortamı daha korkunç yapmak olsun, hem müziklerle bunları desteklemek olsun, hem de ortama uygun şeyler yani böyle harabe evler falan filan, yıkık yerler falan filan gibi yerleri 10 numara 5 yıldız yapmışlar. Ayrıca oyunun çok güzel dinamikleri var. Bu grafiklerle bu dinamikler birleşince zaten 10 numara bir oyun olmuş. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak zaten başta da söylediğim gibi oyun yine çok yüksek telefonlar istiyor. Haydi diğer oyunumuza. Hyperforma. Şimdi lan bu oyunun neresi gerçekçi grafikli falan filan diye diyeceksiniz. Siz demeden hemen ben bir söyleyeyim. Doğru diyorsunuz. Oyunda fazla grafik isteyen bir yer yok. Zaten oyun çok basit bir oyun. Ama hep de böyle ağır oyunlar mı söyleyeceğiz? Telefon düşük olanlar falan da vardır. Zaten bunun da grafikleri kötü değil. Basit ama güzel. Oyunumuz tam bir zaman geçirmelik oyun. Mantığı da şöyle. Aslında ufak bir tane de hikayesi var da onu geçelim şimdi. Siz uzaydasınız ve arkanızdan böyle beyaz ışık çıkartan bir tane canlısınız. Ekrana tıkladığınızda o gidip saldırı yapıyor. Bir tane bölgeye vuruyor. Oradaki bölgeyi yok ediyor. Ve en sonunda güzel bir açı bulup oradaki çekirdeği temizlemeye çalışıyorsunuz. Oyunda grafikler net olduğu için insanın gözüne gayet hoş geliyor. Ayrıca müziklerle de bu grafikleri destekleyip güzel tempolu ve zaman geçirmelik bir oyun yapmışlar. Hemen sistem gereksinimine geçecek olursak bu oyunu orta sınıf telefonlar ve üstü çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Aynı zamanda 230 MB bir boyuta sahip.
GT Racing 2. 5. sıramızda güzel bir tane araba oyunu var. Bu oyunu zaten duymuş olanlarınız vardır çünkü biraz eski bir oyun ve aynı zamanda Game of the oyunu, yani duymamanız biraz zor. Bu kadar bilinmesine rağmen listeye girmesinin sebeplerinden bir tanesi ise oyundaki gerçekçilik. Tamam, oyun eski olduğu için en iyi grafikli araba oyunu diyemeyiz ama gerek araba modellerinin birebir aynı olmasıyla gerek arabaların sesleriyle çok gerçekçi bir araba oyunu diyebiliriz. Oyunda diğer insanlarla oynadığınız online ve insanlarla oynamadığınız offline modlar var. Ayrıca oyunda turnuvalar gibi bazı çeşitli etkinlikler de var. Oyunda şu anda araba çeşitliliği açısından 81 tane otomobil var ama bu arabalar gerçekliğiyle birebir aynı olmasıyla ünlü zaten. Yani bazı oyunlar gibi uydurma markaları falan görünmeyen arabalar değil. Hepsi lisanslı ve markalı arabalar. Ayrıca bu arabaların içleri ve koltukları, koltuk yüksekleri gibi her şeyde farklı. Oyunun grafiklerine bakacak olursak grafikleri ortalamanın üstünde ama oyunun oynayış dinamikleri 10 numara. Gerek gaza bastığınızda arabanın hızlanmasını hissettirmesi, gerek vites değiştirdiğinde o ivme kaybını göstermesi, virajları alırken ki o sağ sola yatış. Kısacası komple oynayış fiziği 10 numara 5 yıldız bir oyun. Oyunun sistem gereksinimlerine gelecek olursak orta sınıf ve üst telefonlar çok rahat bir şekilde kaldırıyor. Aynı zamanda 1.2 GB'lık bir boyutu sahip. Grim Valor. Bu oyun iki boyutlu maceradan maceraya koştuğunuz bir tane oyun. Oyunda genel olarak ana görevleri yapıyorsunuz. Zindandan zindana koşuyorsunuz. Ve en sonunda gelen bossları falan kesiyorsunuz. Asıl konumuz grafikler ve grafiklere gelecek olursak oyun grafiklerden oldukça söz ettirecek gibi duruyor. Çünkü iki boyutlu bir oyun olmasına rağmen haritaları 3 boyutlu bir derinlikle tasarlanıp gerek vuruşlarıyla, vuruş hissiyatlarıyla falan, gerek yaratıkların vuruşlarıyla falan bu 3 boyutluluk çok güzel harmanlanıp iki boyutlu bir oyuna 3 boyutu yedirmişler. Ve görsel olarak 10 numara 5 yıldız bir olay ortaya çıkmış. Ve oyun oynayış bakımından öyle sadece vur vur onu öldür geç falan filan değil. Bölümlerde kafayı kullanıp şekilli şukul hareketler yapacağınız, oradan oraya zıplayacağınız, aynı zamanda yaratıkların zayıf noktalarını falan bulup oralara saldırmaya uğraşacağınız bir tane oyun. Ki zaten yaratıktan da bir Osmanlı yedikten sonra kendinize zor geliyorsunuz. Bu yüzden sizi gayet uğraştıracak bir oyun yani. Ve oyun ücretli, yaklaşık 10 bölümünü ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra biraz para istiyor, hatta biraz tuzlu bir para istiyor, 50 lira gibi bir şey. Ama bu 10 bölümde öyle kısa bölümler değil, gayet uzun zaman geçireceğiniz bölümler. Oyunu orta sınıf ve üstü telefonlarda oynayabilirsiniz. Ve 665 MB bir boyuta sahip. Punishing. Bu oyun hikayeli bir dövüş oyunu. Oyunun çizimleri biraz daha çizgi film gibi. Anime izleyenler bilir, o tarzlara biraz kaymış. Oyunda birkaç tane kullandığınız silahlar var. İsterseniz bunları değiştirebiliyorsunuz tabi. Ve bu silahlarla isterseniz hikayeli modda, isterseniz de online bir şekilde diğer insanlarla oynayabiliyorsunuz. Oyunun grafiklerine geçeceğiz ama geçersek video birazcık uzun olacak. Çünkü 10 numara 5 yıldız grafikleri var abi oyunun. İlk başta çizimleriyle, ondan sonra vuruş hissiyatıyla, gerek skill'lerin böyle en ince ayrıntılarına kadar o size hissettirdiği aksiyonla, gerek kontrolleriyle, her şeyle 10 numara 5 yıldız bir tane oyun. Yani şöyle düşünün, oyunun grafikleri o kadar iyi ki kılıçla adama vurduğunuzda o kılıcın savurduğu rüzgarı bile görebiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunu sadece grafik üstüne uyumlaşıp da bazı özelliklerini de kötü yapmamışlar. Oyunun optimizasyonundan tut ana ekranına kadar her şeyi 10 numara 5 yıldız. Oyundaki yorumların tek kötü tarafları ise oyunda Türkçe dil desteği olmaması ve aynı zamanda fiyatlandırmanın Türkiye standartlarına göre birazcık yüksek olması. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok oyunun. Ve sistem gereksinimlerine gelecek olursak oyunun optimizasyonu çok iyi olduğu için orta sınıf ve yüksek sınıf telefonlarda oynayabiliyorsunuz ve 1.7 GB'lık bir boyuta sahip. Honkai Impact. Bu oyunda bir önceki oyunumuzun çizimlerine benzer bir tane oyun. Yani oyunun çizimleri biraz daha Japonya tarafından gelme. Bu oyunda grafikleri gelmeden önce şunları söyleyebiliriz. Oyun aslında bir hikayeli oyun. Bir MMORPG oyun değil yani. Ve bu hikaye gidişatında size verilen görevleri yapmaya çalışıyorsunuz. Ve oyunun içinde olan oyunları oynayarak veya da kendi karakterinizle dövüşler falan yaparak, yani bir sürü çeşitten oyunlar oynayarak akşam ediyorsunuz. Yani bu da şu anlama geliyor, oyun çok çeşitli olduğu için insanı hiç sıkmıyor. Ve oyunda sadece vur 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 falan oyunu değil, biraz daha açık dünyaslar falan da var. İsterseniz bu açık dünyada arkadaşlarınızla falan gezerek yeni görevler falan da alabiliyorsunuz. Neyse, bizim konumuz oyunun grafiklerine gelecek olursak oyunun grafiklerini zaten diğer oyuna benzettiğimi söylemiştim. Onun gibi anime çizimlerine dayalı ve gerek dinamikleriyle, gerek skill vuruşlarıyla, gerekse karakter detaylarıyla 10 numara 5 yıldız bir grafiği var. Oyunun biraz da kötü yanlarından bahsedecek olursak, ki bu bayağı bir kötü yan. Oyun şu anda 6 GB ve gitgide çoğalıyor. Her böyle bölüm geçtiğinizde falan gitgide daha çok oluyor. Ama gayet zevkli ve çeşitli bir oyun olduğu için telefonunuzun hafızası dolduğu yarısı gelene kadar oynamaya değer mi derseniz bu sizin için birazcık zor bir karar olabilir. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıfın hafif üstü telefonlar ve yüksek özellikli telefonlarda oynayabilirsiniz ve orada gigabyte'ı birazcık düşük gözükecek ama ona inanmayın, gitgide daha fazla olacak. Neyse, haydi en son oyunumuza.
Raziel Dungeon Arena. Son oyunumuz bir RPG tarzındaki bir oyun. Oyunda genel olarak hikayelerden görev falan alıp o görevleri yapıyorsunuz. Aynı zamanda PvE olarak canavar falan da kesebiliyorsunuz. Ve bu canavarlardan düşen paralarla, ekipmanlarla falan kendinizi daha da çok güçlendirebiliyorsunuz. Ya da kendinize ekipman falan alabiliyorsunuz. Oyunun grafik konusuna gelecek olursak, oyun grafiksel olarak şahane diyebiliriz. İlk başta şöyle başlayalım abi. Oyunda bir karanlık bir tema var, tamam mı? Zaten oyunda savaştığınız dünyada böyle zombiler, mombiler, değişik yaratıklar falan da var. Bu karanlık temaya uygun yaratıklar var yani. Bu karanlık sisli haritada gerek o çimenlerin sağa sola gitmesi kadar detaylarıyla bir harita var. Ve o çimenlerin arasından çıkan zombiler, böyle iskeletler falan filan da var. Bir anda karşınıza çıkıyor ya da üstünüze atlayan falan yaratıklar da var. İşte genel olarak bu karanlık haritada sağlamından bir savaş çıkardığınız 10 numara görselli bir oyun. Aynı zamanda bu görselliği güzel ses efektleriyle de canlandırıp sizi tam içine çekecek bu oyun. Aynı zamanda diğer insanların yakındığı bazı konular da var. Bunlar ise şöyle: oyunda ilk olarak Türkçe dil seçeneği yok. İkinci olarak da oyunda ilk başlarda PvP modu da yok. Ama tabi ilerlerde olması gerekiyor ve oyun çok yüksek telefonlar istiyor abi. Yani oyunu oynamak için elinizde çok sağlam bir telefonun olması gerekiyor. Çok yüksek sınıf bir telefon. Oyun boyut olarak ise 3.5 GB'lık bir boyuta sahip. Ve kankam artık videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videodan kendine sağlam bir tane oyun bulmuşsundur. Ama bulamadıysan da fazla dert etme, çünkü bunun gibi onlarca videomuz var ve devamı da gelecek. İlla ki kendi oyununu bulacaksın yani. Eğer yeni videolardan da haberdar olmak istiyorsan zaten yapacağın şeyi biliyorsun. Abone olabilirsin. Aynı zamanda Discord grubumuzda da sohbet muhabbet etmek için beklerim. Neyse, baya fazla vaktinizi aldım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.